Dostum öğle yemeğe geldik. ¿Cómo se llama? Sopa de pasta. Sopa de pasta. Bu makarna çorbası gibi bir şey. İçinde işte makarna parçaları var, patates var, havuç var. Böyle bir çorba işte. Dostum María Ángela. Muchas gracias. Con gusto. Si te sabe sin sal, le echas Sin sal. Que generalmente No la sé, dejan voy a probarlo. Sí, un poco más sal. Bandeja paisa. Sí. Pero pues obviamente no es tan rica como en Medellín. Sí, sí. Carne molida, frijoles, Frijoles chicharrón. con cerdo. Sí, es chicharrón. Huevos, plátano, aguacate, arepa, Pasta arroz. chorizo. Buen provecho. Tabağım geldi. Tavuk, bezelye, pilav. Con aguacate. No, no me gusta aguacate. ¿No te gusta también? Te gusta más carne, creo que, ¿no? No te gustan vegetarian. Remolacha bu bizim Türk mü oluyordu artık ne oluyordu? Remolacha deniliyor işte burada. Bu şekilde yiyelim bakalım. Selamlar. Bugünkü durağımız Boyaca Departmanı'nın başkenti ve Boyaca'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Tunja. Beraber Tunja'yı keşfedeceğiz. Tunja'nın önemine değineceğim size ve neden buraya geldim biraz onu açıklayacağım. Tunja 1539 yılında İspanyol Fatih González Suárez Rendón tarafından kurulmuş. Şehir İspanyol sömürge döneminde önemli idari ve dini merkezi olarak öne çıkmış bir yer. Tunja'nın sokaklarında yürürken o dönemin mimari tarzını yansıtan birçok kilise ve manastır bulunuyor. Bunları sokaklarda gezinirken rahatlıkla görebilirsiniz. Bu yapılar gördüğünüz üzere şehrin tarihi dokusunu günümüze kadar taşımış. Bunun önemi aslında Kolombiya'nın bağımsızlık mücadelesinde ki stratejik öneminden geliyor. 1819 yılında Simón Bolívar'ın önderliğinde bağımsızlık hareketinde Tunja Muharebesi İspanyol kuvvetlerini geri püskürtmesiyle kritik bir rol oynamış. Bu tarihen Kolombiya'nın bağımsızlık yolundaki önemli adımlarından bir tanesiymiş. Aslında bakıldığında hani burası çok turistik bir yer olarak göze çarpmıyor. Fakat Kolombiya tarihi ve işte Kolombiya'nın bağımsızlık mücadelesindeki önemli şehirlerden ve yapı taşlarından bir tanesi. Ant Dağları'nın bir parçası olan Cordillera Oriental'de yaklaşık 2800 metre yükseklikte bulunuyor. Gördüğünüz üzere şu an öğle saatleri, hava güneşli. Güneşli havalarda burası gerçekten yakıcı, kavurucu bir sıcaklığa bürünüyor. Akşam saatlerinde veya gölge saatlerde güneşin işte bulutların arkasına saklandığı saatlerde de gerçekten serin ve soğuk bir iklim bulunuyor. Akşamları epey soğuk burası. Onu söyleyebilirim. Şehrin ekonomisi genel olarak tarım, hayvancılık ve eğitim sektörüne dayanıyor. Boyaca Departmanı'nda bulunduğunu söylemiştim. Boyaca Üniversitesi de yine bu başkentte bulunuyor. Ve şehrin önemli eğitim merkezlerinden birisi olarak öne çıkıyor açıkçası. Tarihi köklerini koruyarak Kolombiya'nın önemli şehirlerinden biri olma özelliğini günümüze kadar sürdürmüş. Bu nedenle ziyaret edilmesi noktalardan bir tanesi bence. Boyaca Departmanı'nın genel olarak Kolombiya'da güvenli departmanlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Boyaca Departmanı'nda bulunduğum şehir ve köylerde genel olarak hani bir tehlike gözlemlemedim açıkçası. Yani gerçekten hani kolonyal döneme ait birçok yapıyla buralar öne çıkıyor. Köylerinde bulundum. Monge'ye gitmiştik daha öncesinde. Villa de Leiva'ya gitmiştik. Şimdi Tunja başkentteyiz. Gayet güzel hani keyifli bir gezi oluyor. Yani buralar dediğim üzere hani turistik destinasyonlar değil fakat tarihi ve kültürel olarak Kolombiya için önemli yerlerden. Buraya gelmeden ben Couchsurfing üzerinden public tripler oluşturmuştum. Gideceğim bir rota çizmiştim aslında Santa Marta'ya kadar Bogota'dan. Burada da işte uğrayacağım noktalar için public trip oluşturmuştum. Public trip dediğimiz ne Couchsurfing'de? İşte gideceğiniz yerlere ekliyorsunuz. Hangi tarihte orada bulunacaksanız işte belirtiyorsunuz. Daha sonra hani sizi ağırlamak isteyen veya sizinle tanışmak isteyen kişiler size yazıyor. Bana işte genelde yazanlar oldu. Maria da aslında onlardan bir tanesi. Gelmeden hani konuşmuştuk biz. Daha sonradan beni ağırlayabileceğini söyledi.
Vallahi sağ olsun. Şimdi size bahsedeceğim olaya bakın. Dün ben geldim buraya. Mongi'den geldim işte. Oraları gezdikten sonra evine geldim işte. Evine geldikten sonra işte kız kardeşi vardı. Normalde yalnız yaşıyor kendisi. Evine geldikten sonra anahtarı bana bıraktılar. Kendisi annesine gitti kalmaya. Yani düşünseniz hani hiçbirini tanımadığınız birisi evin anahtarını bırakıp gidiyorsunuz. Hani bakıldığında aslında dışarıdan sizin için de tehlikeli gözükebilir bu. Yani tanımadığınız birine gidiyorsunuz falan. Fakat bu işler genelde referans olayıyla dönüyor. Genelde hani konakladığınız kişiye veya işte siz birilerine konakladıysanız onlar size referans yazıyorlar. Bu referanslar sayesinde aslında hani birilerine güveniyorsunuz veya güvenmiyorsunuz. Olay biraz böyle ilerliyor. Hani ben de gözü kapalı gitmiyorum tabii ki. Ki beni evinde kalanlar için aslında daha büyük tehlike. Dışarıdan birisi her zaman tehlikeye gebedir. Onu söyleyebilirim. Ama siz böyle bir şey yapar mısınız? Hiç tanımadığınız birine anahtarınızı bırakıp gider misiniz? Hani son yıllarda aslında bizde de farklı olaylar gelişmeye başladı. Akrabalara, eşe dosta bile hani kapıyı açmayan bir ülke haline geldik. Burada hala hani bu tür gelenekler devam ediyor. Onu söyleyebilirim. Yani hani bu departmanda da gerçekten tanıştığım insanlar çok yardımsever, misafirperver. Bunu açıkça belirtebilirim. Şu anda Bolivar heykelinin önündeyiz. Simon Bolivar kimdir? Önceki videolarda sıkça bahsettim aslında hani. Güney Amerika'ya geliyorsanız eğer hani biraz tarihiyle haşır neşir olduysanız Simon Bolivar'ın kim olduğunu az çok duymuşsunuzdur veya biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Fakat kısaca bahsedeyim. İşte Güney Amerika'daki ülkelerin bağımsızlık mücadelesindeki öncü liderlerden bir tanesiydi Simon Bolivar. Farklı arkadaşlar da var. İşte Jose Antonio Sucre olsun veya farklı komutanlar olsun. Buradaki ülkelerin bağımsızlık mücadelesindeki öncü devrimcilerden bir tanesiydi. O yüzden genelde hani ülkelerde Simon Bolivar'ı sıklıkla meydanlarda görebilirsiniz. Veya işte anıtlarını ziyaret edebilirsiniz. Güney Amerika ülkelerinde genellikle hani eyaletler var ve bu eyaletlere bağlı şehirler var. Amerika gibi düşünebilirsiniz. Hani buradaki şehirler de aslında eyalet üzerinden oluşuyorlar yani. Tunha'nın bayrağı sağdaki yeşil beyaz olan. Soldaki Boyaca'nın bayrağı, Boyaca departmanının. Ortadaki de Kolombiya bayrağı. Bakın arkadaşlar bugün günlerden çarşamba. Kolombiya genel olarak dindar bir ülke diyebilirim. Hani kiliseye falan bayağı bağlılar. Gidiyorlar. Burada aslında kilise iki kısımdan oluşuyor. Benim gözlemlediğim üzere ve konuştuğum üzere. Bir Hristiyanlar var işte. Bir de Katolikler var burada. Şeyle de konuştum hatta. Maria ile de üstüne konuştuk. O Katolik olduğunu söyledi mesela. Annesinin farklı bir şey olduğunu söyledi. Değişiyor. Bugün özel bir gün mü diye sordum. Olaya baksanıza. Bugün çarşamba. Hani normalde pazar günleri biliyorsunuz kiliseye daha çok geliniyor. Bugün hani çarşamba günü dedim hani özel bir şey mi var acaba? Birisi ölmüş. Motor kazasında bir tane genç ölmüş. Fakat çok fazla insan var. Neden bu kadar insan var dedim. Acaba önemli birisi mi falan diye sordum. Kapının önünde duranlardan birisine. Şey dedi hani genç birisi öldü dedi. Motosiklet kazasında. Hani onun acısını paylaşmak için halk katılım sağlıyormuş genel olarak. Hani bizde cenaze namazlarına tanıyan tanımayan herkes gider ya, bunlarda da aynı şekilde oluyormuş. Hani bizde daha çok hani tanıdıklar gidiyor. Fakat hani yoldan geçen birisi de gidiyor, katılıyor yani sonuçta. Burada da benzer bir kültür varmış açıkçası. Şaşırdım. Momentos de profunda soledad. Muchas gracias. Y ahora no lo creo. Y junto a ti me encuentro.
Sen git ülkenin bağımsızlığında oyuncu rollerden biri ol. Sonra yanına plastik sandalye koysunlar. Yayla burada yerliler için kutsal olan bir tane parka geldik. Şurada bir tane anıtları falan varmış. Böyle ufak bir göletleri var. Yani şehrin içinde bir yer yani. Hani öyle çok özel bir yer değil. Ama buradaki Aquí está la historia. Historia de Unzawa. Se trata de dos hermanos que se Ok. enamoraron entre ellos. Hace dos. muchos años viven acá, ¿no? Sí, y se enamoraron entre ellos. Okay. Y la mamá se dio cuenta y rompió una taza de vasija de chicha, que era lo que tomaban, el alcohol que tomaban, y se formó el... Okay. Pero eso sí, esas esculturas sí están desde esa época, las tres que ves ahí. Selamlar. Couchsurfing evindeyim şu anda. Kaldığım evdeyim. Maria'nın evinde. Ben yalnız kalıyorum. Yani ben buraya gelince Maria annesinin evine geçti. O orada kalıyor. Allah videonun başında söylediğim gibi hani anahtarı bana bırakıp ayrıldı evden. 2 gündür buradayım. Burada kalıyorum. Hatta bu 3. günüm. Bu akşam da akşama kadar buradayım. Daha sonra farklı bir yere ilerleyeceğim. Fakat ben çantalarımı buraya bırakacağım. Bir tane tur satın aldım. Burada merak ettiğim bir yer vardı. Oraya gideceğim. Tekrar buraya döneceğim. Bir gün muhtemelen dinlenip sonra farklı bir yere devam edeceğim. Bir sonraki videoda da çok güzel yerlere gidiyor olacağız. Yine Kolombiya'nın köyleri ve doğal alanlarını ziyaret edeceğiz. Fakat sürpriz olsun bir sonraki videoda. Evi de bir göstereyim dedim. Hani klasik Kolombiya evleri nasıl? Ya burası hani site tarzı bir yer. Stüdyo daire diyebilirim. Stüdyo dairelerde ne var? İşte hani bizdeki klasik, nasıl söyleyeyim, mutfak, oturma odasıyla beraber yatak odası var. Onun dışında da banyo var. Hani çok da detaya girmek istemiyorum açıkçası. Sonuçta benim evim değil, özel alan. Şey yapmak istemiyorum, göstermek istemiyorum. Bir de işte şöyle bir balkon var. Çamaşır asmak veya işte çıkmak için. Şöyle dışarıyı da bir göstereyim size. Burada hava güzel. Son günlerde hani sürekli bir yağışa falan yakalanıyordum ama son günlerde hani 3 gündür yağış görmedim. Buraya çok fazla yağış yağmıyormuş açıkçası. Hani şu an kış mevsimindeyiz. Bulunduğum birçok yerde Kolombiya'da yağış vardı. Burası gayet iyi durumda. Yani Kolombiya'da hani böyle halı falan kullanılmıyor. O yüzden hani elektrik süpürgesi tarzı şeyler yok. Hani evler daha basit. Genelde burada kullanılan şeyler daha fazla paspas. Onu söyleyebilirim. Öyle yani hani uzun zaman sonra çeşmeden sıcak su aktığını gördüm. Hani bizde bunlar çok normal şeyler fakat Güney Amerika'da yok. Şu an hani Tunha'da 2800 metre rakımdayım. Yani insan sıcak suyu arıyor açıkçası. Evde var yani hani her yerde olmuyor ama burası herhalde daha biraz lüks bir site olduğu için burada var diye tahmin ediyorum. Videoyu daha açıkçası daha fazla uzatmak istemiyorum. Kapatmadan hani bir Kolombiya evleri nasıl onu da bir göstermek istedim size. Beğenileriniz, yorumlarınız, destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Yani videoları seviyorsanız ve desteklemek istiyorsanız bu şeyleri yapabilirseniz sevinirim. Sonraki videoda dediğim gibi güzel yerlere gidiyor olacağız. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tunha'dan selamlar.